Merve'nin çocukluk şiirleri. Duydum ki çok sevmişsiniz çocukluk şiirlerimi. O yüzden buna bir bölüm daha çekmeye karar verdim. Manifest'in şarkıları bu şekilde yazılıyor. Geri zekalıysan ilgilenmiyorum çünkü. Memura sesleniyorum. Sevgisi başkadır. Muavin, şoför, yolla çocuğu. Bir yanı yaralıdır, yüreği paramparçadır. Kutuplardaki ayılardan öncelikle çok özür diliyorum buzları erittiğimiz için. Kutup ayıları, sizleri çok seviyorum. Bir önceki bölümde arkadaşlar en sevilen şiirimiz O Benim Abimdir seçildi. Sadece benim abimdir, sadece benim abimdir. Acayip komiktir, olgun konuşur, ergenlerin rakibidir. İnsanların çoğu şey dedi. Hayatımın sonuna kadar sanırım bu kelimeler benim zihnimden çıkmayacak. Sadece benim abimdir. Oo. Hazırsanız ilk şiirimizle başlıyorum. Öncelikle tarihimiz 2020. 2020 aynen. Tarihler 27 Ekim 2011'i gösteriyor. Konumuz pişmanlık. Şiirimizin başlığı da gözyaşlarına boğuldum. Ya gözlerimdeki yaşlar boşuna değil. Boşuna bile olsa yersiz değil. Yani diyor ki boşuna bile ağlıyor olsam hani diyelim ki sakızım ağzımdan yere düştü. Boşuna ağlıyorum diyelim ki. Yani yeni bir sakız alabilirim sonuçta. Ama sakızım düştü yere ya. Üzüldüm yani. Yersiz değil yani. Anladın mı? Orada bir duygu var. O duyguyu alman lazım. Ona hırçın davrandım. Cevabımı aldım. Ne oldu acaba? Kime davrandı? Acaba? Haksız değilim. O halde neden yalnız kalan benim? Terk edilmişsin. Bazen arkadaşlar haksız olmayabilirsiniz. Haklı ya da haksız aramak istiyor olabilirsiniz. Ama bazen haklı ya da haksız yoktur. Sadece bir insanın kalbi kırılmıştır ya da kırılmamıştır. Kalbim kırıldı. Diyeceksin ki kalbini mi kırdım? Affedersin. Benim hatamdır, özür dilerim. Bu. Haksız değilim. O halde neden yalnız? Çünkü malmış karşındaki. Yani karşındaki gerizekalı, davar bir pislikmiş. Hayvanoğlu hayvanmış, pislikmiş. Özür dilerim diyememiş. Senin kalbini kırdım, kusura bakma diyememiş. Davar. Kimse bu davar? 11 yaşında senin kalbini kıran davar kimse. Anladın? Öyle çok üzülmeyeceksin. Şöyle bir ablam olsaydı ya o yaşta. Ablamlar üniversitedeydi değil mi? Abim arkadaşlar şey diyordum işte. Abi ya beni okulda üzüyorlar diyordum. Bana şey diyordu. Seni döverlerse bana haber verme. Ben uğraşamam diyordum. Aynen. Ben kavga edemem diyordum. Adam değilsin. Devam edelim. Şimdi pişmanım kavga ettiğime. Pişmansın çünkü mal biriyle kavga ettin. Hiç gerek yoktu kavga etmene. Gözlerinin içine bakarak yalan... yalan mı söylemişim? Gözlerinin içine bakarak yalan söylediğime. Yalan söylemişiz lan. Kalbim. Kalbim kan ağlıyor. Kalbi kan ağlıyor herhalde. Kalbim kan ağlıyor. Ellerim tir tir titriyor. Bu gönül... O zamanlar da benim panik atağım varmış demek ki. Titriyorsam panik atağım o zaman başlamış demek ki benim. Bu gönül hala... uzun bu arada. Seni çok seviyor. Bak manipülasyoncuysa karşımdaki, bana o kadar kötü davranmasına rağmen hala onu seviyorsam yazık. Bakalım bu şiirden nasıl bir şarkı çıkacak? Bu şiiri nasıl bir şarkıya dönüştürebilirim düşünüyorum. Ama böyle salak da bir tarafı var. Kim olabilir ya bu şarkıyı? Yani bunu bir şarkıya çevirsek en iyi kim yapar yani bunu? İrem Derici. İrem Derici yapabilir ama şu aralar iyi bir ilişkisi var sanki. Evlenecek diye duydum. Evet ama evet İrem Derici havası var sanki. Evet bir bakabiliriz. İrem Derici olabilir. Ece Seçkin falan olabilir. Deneyelim. Az önce kendi kendime düşündüm ve Britney Spears'ın bu şarkıya daha çok yakışacağını karardım yalnız, karar vermedim, karardım. Başlat remixçi DJ. Gözlerimdeki yaşlar boşuna değil, boşuna bile olsa yersiz değil. Ona hırçın davrandım, cevabımı aldım. Haksız değilim, o halde neden yalnız kalan benim? O halde neden, o halde neden yalnız kalan benim? Şimdi pişmanım kavga ettiğime.
bitirmek istemiyor. Beni bitirmeyin diyor. Bitmez. Daha soracak soruları var o halde neden diye. Güzeldi. Bir söyleyeyim mi? Manifestin şarkıları bu şekilde yazılıyor bence. Çünkü bak diyoruz tamam mı? O kadar laf ediyoruz işte. Ya bu sözler neden bu kadar basit? Neden işte 5. sınıf seviyesinde yazılıyor falan diyoruz ama abi böyle şeyler çıkabiliyor çünkü. Hani çok manalı süper şeyler yazmana gerek yok ki. Burada yazanlar gayet manalı. Beğendim. Kaç puan veriyorsunuz? Ben beğendim. Britney Spears'a gayet yakıştığını düşünüyorum. O halde neden? Böyle bir şey beklerdim ama. Tirat beklerdim. Kendi sesimle ürettik. Çok korkuyorum şu an. Gözlerimdeki yaşlar boşuna değil, boşuna bile olsa yalnız kalan benim. Benim sesim değil bu. Dur be. Şimdi pişmanım. Benziyor lan biraz. Benziyor lan biraz. Evet, korktum. Evet benziyor. Neyse bir sonrakine geçelim artık. Ben rahatsız oldum AI'dan. Çok rahatsız oldum AI'dan. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki benim küçükken annemle o kadar aram böyle süper değildi. Ve tam olarak kavrayamıyordum hani anne sevgisi nedir işte bu tür şeyleri. Kavrayamadığım için kedim evden kaçmaya çalışıyor. Anne sevgisiyle alakalı bir şiir yazmışım ama hani o kadar elim tutmamış ki kalemi yazarken ve bitirmemişim de şiiri. Bırakmışım öyle. Yazımın boktanlığından ne kadar yazmak istemediğimi anlayacaksınız. Ama yine de şuna karar verdim. Şu an tabii ki annemi çok seviyorum ve hissediyorum annemin sevgisini. Bu şiiri hayata geçirmek istiyorum ki buradan böyle tatlı bir şey çıksın ve o Merve geride bıraksın o duyguları istiyorum. Bakalım ne çıkacak? Anne sevgisi. Anne sevgisi başkadır. Çok başka bilmiyorum. O kadar başka ki. O sevgiyi tatmayanın bir yanı yaralıdır. Yüreği paramparçadır. Kendini anlatıyor değil mi? Değerini bilmek gerek. Gözyaşı dökmek gerek. Anneyi saymak gerek. Bitti. Bu kadar yazmışım. Üzerine biraz oynayacağım. Sözleri biraz söz ekleyeceğim belki. Eklemeye edebilirim. Bakalım bundan güzel bir şey çıkartalım ya. Barış Manço yapar bence bunu. Ne diyorsunuz? Barış Manço'dan böyle güzel bir şey çıkabilir gibi geldi. Deneyelim bir. Ya da bunu böyle komik bir şey mi yapsak ya? Label C5 falan söylese komik olur sanki. Tam benim şeyimde olur. Çünkü ben böyle biraz dramatik şeyleri komiye bağlayan bir insanım ya. Dramatik bir şeyi böyle komik bir şeyle birleştirsem, gülsek falan güzel olur bence. Değil mi? O zaman baba aram arba. Böyle başlıyor arkadaşlar. Anne sevgisi başkadır. Anne sevgisi başkadır. Anne sevgisi başkadır. Sevgisi başkadır. Başkadır. O sevgi gibi tutmayanın bir yanı yaralıdır. Yüreği 4 olsun, az olsun. Parçadır. Anne sevgisi başkadır. Sevgisi başkadır. Derini bilmek gerek. Gözyaşı dökmek gerek. Anneyi saymak gerek. Bir yanı yaralıdır. Yüreği Bir ara gerçekten ananı diye girecek sandım ya. Ananı gibi. Ama girmedi. Beğendim. Bu artık anancı şarkısı. Bu konuyla da artık defteri kapattığımızı düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Kaç veriyorsunuz buna? Anneyi saymak gerek. Kaç veriyorsun? 4. 3, 4. Bir sonrakine geçelim. Arkadaşlar ben sanırım çok hayal dünyasında yaşayan bir çocukmuşum zaten. Hayal dünyasında yaşamasam nerede yaşardım bilmiyorum yani. Çok yaşayabilecekmişim gibi de durmuyor zaten. Şiirimizin ismi Denizin Derinliklerinde. Dalmışım hayale. Ta derinlere. Mercanlar parlar gözlerimin içinde. Ankaralı biri bunu nasıl yazmış mesela? Sen Ankaralısın, deniz mi gördün? Gözümü açtım, gerçek hayattayım. Hayalsiz dünyam, çok boştayım. Bundan bence çok güzel bir şarkı olabilir bu arada. Bu şarkıyı kime emanet etsem? Hayalleri bol olan birisi. Düşüneceğim. Bu şarkı için Avril'i seçtim. Soyadını söylemiyorum çünkü Avril'in soyadı çok zor söyleniyor bence Türkler için. Lavigne. Denizin derinliklerinde dalıyorum hayale, ta derinlere. Mercanlar parlar gözlerimin içinde. Uçuyorum yine kuşlar gibi hafif. Ben bu şarkıyı söyleyeceğim. Uçuyorum yine göklerde sen.
güzel ya. Böyle biraz anime havası da var gibi değil mi? Çok iyi. Çok çok iyi. Ben buna cover yapacağım. Ben buna 5 veriyorum. 5 yani çok çok iyi oldu ve ben emindim ya bunun çok iyi olacağını, biliyor musun? Neden çok iyi olduğunu eminim şu an? Beni duygulandırdı çünkü. Eğer bir şarkı dinlerken beni duygulandırıyorsa, çok duygulandım bu arada, fark etmediniz. O şarkıyı hissediyorum demektir yani. Bu yüreğimde hissediyorum demektir ve iyidir yani bu. Siz kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Bir Zonguldak hikayesi. Bak yemin ederim şiirin ismi bu. Bir Zonguldak hikayesi. Resmen içimi dökmek istemişim. O zamanlar TikTok yokmuş, Instagram yokmuş, YouTube yokmuş. Dökememişim içime. Şiir yazarak içimi dökmüşüm. 15-12-2011. Ama benim travmalarımdan birisidir bu hikaye ve bunu yazmışım. Ama detayları vermemişim. Detayları şimdi vereceğim. Çünkü o yaşta ne algılayabilirsin ki? Bu kadar algılayabilmişim. Onu yazmışım. Okuyorum. Çok severdim kuzenimi. Geri çeviremezdim tekliflerini. Bak hayır diyemiyor çocuk. Daha o yaşında öğrenememiş. Hayır diyebilmeyi öğrenememiş. Kuzenim ağladı diye Zonguldak'a gitmişim. Zonguldak'ta tek başıma kalmayı tercih etmişim. Tek başıma gittim Zonguldak'a. 11 yaşındasın. 11 yaşında birini tek başına Ankara Zonguldak otobüsüne bindiren memura sesleniyorum. Otobüs memuruna sesleniyorum. Muavin, şoför, senin ebeveynin yok mu demeyi bilmiyor musunuz? Beni bindirmemelisiniz oraya. Neyse. O istedi diye ağlaya ağlaya. İlk gecenin akşamı. Çok ağladım özlemle. Ağlarsın çocuğum, 11 yaşındasın ya. Abimi özledim. Annemi babamı istedim. İlk gece çok zor geçmiş. Çok ağlamıştım, dayım geldi. Çok yalvardım beni geri götür diye. Yolla çocuğu. Yolla. Söyle annesine babasına, yolla evine. Gerek var mıydı bu travmaya ya? Neyse. Kuzenim ağladı gideceğim diye. Gittikçe alıştım, kuzenimle oynadım. Hoplayıp zıplaya 2 hafta geçirdik. Sonra da evime döndüm herhalde. Yine tek başıma. Hatırlıyorum. Da bırakmışlar beni Keçiören'in ortasında. Muavin bıraktı beni. Ben yürüyerek sırtımda çantayla eve gittim. 1,5 saat yürüdüm. Cebimde para mı var? Telefonum mu var annemi arayayım? Rezalet ya. Şimdi yazacaklar şimdi. Bu çocuğu niye çocuk esirme kurumu yollamadınız? Sadece okumak istedim size. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim de ablam öğretmen. Ablama tayin atandığında ablam Şırnak'a gitmişti arkadaşlar. Yani ben kardeşlerimi çok sevdiğim için abime de biliyorsunuz şiir yazmıştım. Ablama da şiir yazmışım. Şiirimizin ismi arkadaşlar, bu arada konumuz özlem. Her şeyimi verirdim ben. Hani insan birisini çok sever ya. Onun için her şeyi yapar. Onun yanında olmak için her şeyini feda eder. İşte ben de ablamı öyle seviyorum. O işi için Şırnak'a giderken taksiye binip yanında gitmek için hep, bu arada taxi olarak yazmışım. X de yazmış. Yabancı filmlerde gördüğüm için X de yazıldığını düşünmüşüm. Ona sarılmak için, kokusunu hep koklayıp öpebilmek için her şeyimi verirdim. Sanki bugüne kadar ablanı her gün sarılıp kokluyordun. Havaalanında ondan ayrılırken o uzun kollarım ile onun boynuna doyasıya sarılıp asla bırakmamak için her şeyimi verirdim. Ablam hastanede iken, ben neden mesela acaba bu bağlacı bilmiyor muydum hani hastanedeyken, de olabilir. Neden hastanede iken yazıyorum hepsini? Hastanede iken kocasıyla bomba patlamış hemen yakınlarında. O zamanlar arkadaşlar doğu problemleri hala devam ediyordu. O an orada ablama kocaman sarılmak için her şeyimi verirdim ben. Ben bunu Ahmet Kaya'ya yaptırırım çünkü Şırnak. Lütfen siyasi algılamayın. Rica ediyorum, bunun bir ırkçılık olduğunu düşünmeyin. Vallahi kendimi şu camdan aşağı atarım. Tamam mı? Hani insan birisini çok sever ya. DJ Ferdi Özkan. Hani insan birisini çok sever ya. Onun için her şeyi yapar. Onun yanımda olmak için her şeyini feda eder. Her şeyimi verirdim. Havaalanında ondan Sil abi, sil, kapat. yanında olup Ya bu kim ya? Semih Cenk mi bu? Geçelim diğerine. Diğerine geçiyoruz, diğerine. Geç. Eurovision'a en son Manga ne zaman katıldı Eurovision'a? Eurovision. We could be the same. Benden özenmişler o zaman. Yok 2010. Ha tamam, evet ben onlardan özenmişim. Herkes aynı bu dünyada diye bir şarkı yazmış. Gözlerine bak iyice. Göreceksin sevinci. Anlayacaksın hayatı. Her bir anın karesini. Ayırt etmem ki asla. Konu arkadaşlıksa. Sevgi de ön planda. Herkes aynı bu dünyada.
Bu biraz şeye benzemiş. Bir tane şey diyorlar ya. Geçen markete girdim. Bir tane Çinli gördüm ama ona hiç bakmadım. Çünkü ayırmıyorum. Ben millet ayırmıyorum. Kendi ayrımcılık olsun gibi hissetmesin diye bakmadım ona. Kendini ayırıyormuşum gibi hissetmesin diye bakmadım ona. O da insan, ben de insanım diyenler var ya, onun gibi olmuş. Ne var sanki onlarda? Çok kötü, hazır mısın? Ne var sanki onlar da eğitimli. Benim insanları kategorileştirme. Yani eğitimli mi değil mi? Gerizekalıysan ilgilenmiyorum çünkü. Gerizekalı mısın? O zaman hayır. We could be the same değil yani. Okur yazar onların da herkes. Onu çok kötü yazmışım. Bu ne, çok kötü. Yürü. Abi çok kötü. Abi hazır mısın? Yürüyorlar, konuşuyorlar kalpleri gibi. Elini tuttum kardeşçesine. Bu ne anlatmak istedim burada? Burada ne anlatmak istedin ki? Label C5'in manasız şekilde sonlandırıyor ya cümleleri. O çok kötü olmuş ya, bayağı kötü olmuş. Bence mangadan özendiysem We Could Be The Same bir benzerini yapsın. Ne diyorsunuz? İşlemlere koyulalım. Manga çok severim bu arada. Ben bir manga aşığıyım. Şeylerinden bağımsız olarak. Siyasi görüşlerden bağımsız olarak. We Could Be The Same verse 2. Gözlerime bak iyice, göreceksin Sabrını anlayacaksın hayatı, her bir anın karesini ayırt etmemeli asla. Konu arkadaşlıksa sevgide ön planda, herkes aynı bu dünyada. Ne var sanki onlarda eğitimli? Ne var abi eğitimli? Okur yazar onlar da herkes gibi. Onlar da okuma yazıyor, biliyor yani. Yürüyorlar, konuşuyorlar kalpleri gibi. Abi kuşlar da yürüyor. Elini tuttum kardeşçesine. Şey var, böyle Biz aynıyız, farklı değil aslında. Biz aynıyız. Bu dünyada biz aynıyız, farklı değil aslında. Biz aynıyız. Elini tuttum kardeşçe diyor ya. İşte eski sevgilimin en yakın arkadaşı için söylediğim. Elini tuttum abi. Kardeşim bu benim. Kardeşim gibi görüyorum. Kardeşi tuttum elini. Evet. Güzeldi arkadaşlar. Kaç puan? Bence var ya bir 4'ü. Biz aynıyız. Sarıyor, dinlettiriyor. Evet. Biz aynıyız diye. Konserde çıksa zıplarsın. Lan be bu şarkı çıktı ya. Sonunda be hep bunu bekliyordum falan diye zıplarsın yani. Aha işte bu falan diye böyle zıplamaya başlarsın direkt. Ben sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz? O kadar dalga geçtik. Bence çok iyi oldu. Evet, tüm şarkılarımız bu kadardı arkadaşlar. En sevdiğiniz şarkıyı yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı. 3, 2, 1. Denizin derinliklerinde dalıyorum hayale, ta derinlere. Mercanlar parlar gözlerimin içinde. Uçuyorum yine kuşlar gibi.